Arkadaşlar merhaba. İman ve İslamiyet üzerine inşallah videolar çekeceğiz. İmana ve İslamiyet'e dair işte insanların kafasına gelen, bu asrın insanının kafasına gelen suallere Risale-i Nur Külliyatı'ndan cevaplar vermeye çalışacağız. Neden böyle bir şeye giriştik? Amacımız nedir? İlk önce ben onu anlatmak istiyorum size. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri imanın iki kısmı olduğunu söylüyor. Biri taklidi iman, biri tahkiki iman. Taklidi iman malum adı üzerinde taklit edilen, başkalarından işte anneden, babadan, çevremizden gördüğümüz bir iman. Yani imanın altı şartı üzerine malum Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve kadere iman. Bu tabii çok böyle araştırılarak sahip olunan bir iman olmadığı için çabuk şüphelere mağlup olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. İçinde yaşadığımız asırı da göz önüne alacak olursak işte ahir zaman diye hadis-i şeriflerin haber verdiği, bugün bizim de aslında gözle gördüğümüz işte materyalizm, Darwinizm, komünizm gibi İslamiyet'e aykırı fikir akımlarının yüzlerce felsefi akımın hükümran olduğu bir asırda yaşıyoruz. Dolayısıyla aklımıza kalbimize böyle imana dair şüpheler gelebiliyor. Fakat bu aslında böyle yabana atılacak bir mesele değil, çok önemli bir mesele. Çünkü İslamiyet'in yaşanması aslında biraz da imanın kuvvetine göre. Çünkü iman adeta bir lokomotif gibi geriye kalan vagonları çekiyor. İmanın meyvesi İslamiyet'i yaşayabilmek oluyor. Yani işte ibadette bu asrın insanların, yani bu asırdaki Müslümanların çoğunluğunun ibadette sebat edememesi veya günahlara karşı çok dirençli duramamasının sebebi aslında bu. Çünkü şöyle izah ediyor Risale-i Nur bu meseleyi. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planlarını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Yani eski asırlarda mesela taklidi iman tabi sahihtir ve makbuldür. Fakat eski asırlarda imanın esaslarına hücum yok. Zaten din devletleri, İslam devletleri olduğu için dinin temellerine, imanın esaslarına, işte imanın altı şartına hücum yapılmıyor. Fakat bu asırda artık imanın esaslarına saldırı yapıyor. Allah yok deniyor mesela. Veya çeşitli sualler, ben o sualleri zikretmek istemiyorum da işte Risale-i Nur Külliyatı bu imanın altı şartını esas tutmuş, bunların ispatını esas tutmuş bir külliyat. Dolayısıyla bu asrın insanına hitap eden bir külliyat. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri 1960 yılında vefat etti. Dolayısıyla bu asrın hastalıklarını, bu asrın insanlığın düşünce yapısını bilen birisi, bu asrın bir insanı. Aynı zamanda da fen bilimlerini tahsil etmiş birisi olduğu için işte fenlerle karşılık veriyor. E, Bu dinsiz felsefeye ilmi olarak cevap veriyor. E, İmanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zarardır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirmek. Yani e, tahkik eden, tetkik eden, inceleyen, araştıran bir imana çevirmek. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine süslemeye çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda verebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? Yani biz en temel imanın şartlarını henüz daha kuvvetlendirmeden dinin teferruatına meşgul olmanın pratikte çok bir faydası olmayacaktır. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. Yani özet olarak tamam ben bunların hepsini kabul ettim. Bundan ibaret değil. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Çünkü bu asırda artık dalalet, sapkınlık fenden geliyor diyor Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri. Eski asırlarda böyle değilmiş. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkiki iman elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz filozoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez. Yani duyduğumuz sualler, aklımıza gelen sorular bizi dinimizde şüpheye veya vesveseye düşürebiliyor. Kendi aklımıza gelen sualler olabiliyor veya sağdan soldan duyduğumuz sualler olabiliyor. Cevabını merak ettiğimiz sualler olabiliyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu
koca külliyatta, 14 kitaptan oluşan bu külliyatta bunlara cevap veriyor. Çünkü dinsiz bir hayatın ahiret mesuliyetinden başka dünyevi saadetimize de zararı çok. Yani dünyada da saadeti biz imanda ve İslamiyet'te bulabiliriz. Hatta bunun böyle olduğunu aklı başında her genç de tasdik eder diyor. Gayrimeşru lezzetlerde, keyiflerde kendi lezzetinden çok daha fazla zararı bu dünyada da insan çekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah öyle bir yaratmış ki bu makineyi, onun emirlerine uyulduğu takdirde, Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin emirlerine ve tavsiyelerine uyulduğu takdirde dünya hayatında da saadet oluyor. Yoksa dünyamız da berbat oluyor. İşte biz de bunun için en önemli mesele imanı kuvvetlendirmek meselesi olduğu için inşallah imanın şartlarına dair seri videolar hazırlayacağız. İlk çekeceğimiz serimiz Allah'a iman üzerine olacak. Daha sonra sırasıyla diğer imanın şartlarına ve zaman zaman da akla gelen şüphelere ve vesveselere dair videolar çekeceğiz. İnşallah bizi takip edin. Hoşça kalın.